Dostlar selamünaleyküm. Dün gece İran bugüne kadarki en etkili balistik füze saldırılarını yaptı. İki noktayı vurdular. Dimona ve Arad. Ve bu saldırıları detaylıca konuşmamız gerekiyor. Çünkü dün yaşanan gelişmede iki şey önemliydi. Birincisi kullanılan füze türü ve onun oluşturduğu devasa yıkım. İkincisi de vurulan noktaların seçimi. Bu ikisini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden uzatmadan hızlıca başlıyorum. Öncelikle kısaca ne yaşandığını bir konuşalım. 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece İran, Natanz nükleer santraline yönelik ABD-İsrail saldırısına yanıt olarak bir saldırı başlattı. Bugüne kadarki 71. saldırı dalgasıydı bu. Biz şu an Fettah füzelerini konuşacağız ama sadece bunlarla yapılmadı saldırı. İran doyurma saldırısı yapar hep. Önce daha zayıf balistik füzeler, Lübnan'dan atılan roketler ve çok sayıda kamikaze insansız hava aracıyla İsrail'in hava savunma sistemlerini yordular. Esas darbeyi Fettah füzeleriyle indirdiler. Yani birden fazla sistem vardı ama dediğim gibi esas darbenin mimarı Fettah olduğu için bugün onu özellikle konuşalım. İran'ın füze programı 1980'lerde çok temel çalışmalardan başlayıp içinde bulunduğumuz günlerdeki hassas vuruş ve savunma delme odaklı bir hipersonik kapasiteye doğru evrildi. Bu süreci tek bir parça olarak konuşmadık ama farklı videolarda bu süreçten bahsettik. O yüzden İran'ın balistik füze kapasitesini genel olarak biliyorsunuz. Çok geniş bir yelpazede balistik füze envanterleri var ama bunların içinde en özellerinden biri, hatta belki de en özeli Fettah serisi olarak geçen balistik füzeler. Fettah, Farsça'da fetheden ya da zafer getiren anlamına geliyor. Devrim muhafızları ordusu da bu füzeyi İran'ın havacılık ve uzay gücünün en gelişmiş kozu olarak tanımlıyor. İşte bahsettiğimiz iki bölgeye yapılan saldırılarda İran bu füzeyi kullandı. O yüzden öncelikle kısaca bir Fettah füzesinden bahsedelim. Fettah 1, 1400 kilometrelik menzile sahip. Hızı Mach 13 ile Mach 15 arasında. Yani sesten 15 kat hızlı dalışa geçen bir füzeden bahsediyoruz şu an. Geleneksel bir balistik füzeden oldukça farklı. Atmosferin hem içinde hem de dışında manevra yapabildiği iddia ediliyor. Zaten önceki nesil İran füzelerinden ayrılmasını sağlayan da bu özellik. Fettah 1 2023 yılında duyurulduğunda ciddi anlamda ses getirmişti. Bu füzenin birinci aşaması katı yakıtlı bir booster sistemine dayanıyor. 2026 yılında, yani bu yılsa Fettah 2'nin operasyonel olduğu teyit edildi. Bu biraz daha farklı bir potansiyele sahip çünkü bu bir hipersonik kayma aracı olarak geçiyor. Geleneksel füzelerin aksine atmosferin üst tabakalarında çok yüksek hızlarda kayarak ilerleyebiliyor ve düzensiz bir rota takip ediyor. Aynı zamanda yapay zeka entegrasyonu sayesinde uçuş sırasında elektronik harp engellerini otonom olarak aşabiliyor. Yani en azından İran tarafının iddiaları bu yönde. Dünkü saldırılarda bu versiyon kullanıldıysa başarılı olduğuna göre bu iddialar doğru diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü zaten 15 Mach gibi hızlardan bahsettiğiniz zaman savunma sistemleri genelde çaresiz kalır. Burada da böyle bir durum söz konusu olabilir ama yine de Fettah'ın etkili bir füze olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Fettah 2 1500 kilometre menzile sahip. Hızı 15 Mach'ın üzerinde. Birinci aşamadaki tahrik sistemi aynı Fettah 1'deki gibi katı yakıtlı. Ama ikinci aşamada kullandığı motor Fettah 1'in aksine sıvı yakıtlı ve manevrayı sağlayan da bu. Fettah 1'in hassasiyeti 25 metre civarındayken bunun 10 metrenin altında olduğu iddia ediliyor. Savaş başlığı ile ilgili bir bilgi karmaşası var. 1 tona kadar savaş başlığından bahseden kaynaklar da var ama ciddi kaynaklara baktığınız zaman Fettah 1'in savaş başlığı 400 kilogram civarı, Fettah 2'nin ise 200 kilogram. Ama dediğim gibi İran biraz bu konuda kapalı kutu olduğu için tam net bilgi vermek çok mümkün değil. Sadece şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki gerçekten etkili bir füzeden bahsediyoruz şu anda. Vurulan yerler çok önemli. Yani Dimona ve Arad neden seçildi? Bunu ayrıca konuşmamız gerekiyor, tamam. Ama öncesinde son bir soruyu daha cevaplayalım. İsrail'in hava savunma sistemleri Fettah füzelerine karşı neden başarısız oldu? Bunun birden fazla sebebi var. Bir görüntüde İran'ın balistik füzesi şehri vurmadan önce İsrail'in iki hava savunma füzesinin önleme yapmaya çalıştığı bile görünüyor. Ama engelleyemiyorlar. Bunun başlıca sebebi elbette hipersonik hız. İsrail'in katmanlı hava savunma ağı geleneksel balistik füzelere karşı %90 oranında başarı sağlıyor. Bu doğru. Ama hipersonik tehditler karşısında yapabileceği hiçbir şey yok. Başarı oranı çok düşüyor. Fettah füzesi dediğimiz zaman sesin 15 katı hızında dalışa geçen bir füzeden bahsediyoruz. Haliyle bu hipersonik hız tek başına İsrail hava savunma sistemlerini başarısız kılmaya yeterli. Ama bir de bunun yanında Fettah 2'nin manevra kabiliyeti var. Normalde füze savunma sistemleri şöyle çalışır. Balistik füze fırlatıldığında düşeceği nokta ve güzergahı hesaplanır. O füzenin hangi saniyede nerede olacağı belirlenir ve tam o noktaya bir savunma füzesi fırlatılır. Klasik balistik füzeler bu rotadan çıkmadıkları için genellikle etkili savunma sistemleri başarı sağlayabilirler. Ama Fettah füzesinin manevra kabiliyeti bunun için engel oluşturuyor. Çünkü Fettah rotasını değiştirince önleyici füze de yanlış noktaya gönderiliyor ve rota öngörülemez hale geliyor. Önleyici füzenin manevra kabiliyetinin olması da tek başına yeterli değil. Çünkü hipersonik bir hedefi vurabilmek için önleyici füzenin hedeften 3 kat daha fazla manevra kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Bu da gerçekten kolay bir iş değil. Bir diğer sebep de
Plazma kalkanı. Hipersonik hızlarda füzenin çevresinde iyonize hava tabakası oluşur. Yani bir plazma. Bu plazma radyo dalgalarını emer ve radar kesit alanını küçültür ya da tamamen gizler. Bu sayede terminal aşamada füze savunma sisteminin radarlarında görünmez olur veya radar ekranlarında parazit olarak görünür. Bu da engellenmesini iyice zorlaştırır. Ama hipersonik hızla birlikte esas etken ne derseniz o da Fettah füzesinin düşük uçuş irtifası. Balistik füzeler uzayın derinliklerine kadar çıkıp geri dönerler. Fettah 2 gibi kayma aracı diye adlandırılan sistemler atmosferde daha düşük irtifalarda seyreder. Bu da savunma sisteminin füzeyi tespit etmesiyle füzenin hedefe ulaşması arasındaki süreyi birkaç dakikaya kadar indirir. İşte bu yüzden İsrail hava savunma sistemleri dünkü saldırıda çaresiz kaldı. Ne Erroviç engelleyebildi ne de Davut'un sapanı. Türk televizyonlarında yapılan yaygın bir hata var. Demir kubbe engelleyemedi falan diye konuşuluyor ama demir kubbe zaten bu tarz füzeler için çok hafif bir sistem. O yüzden onu değerlendirmeye almıyorum bile. Peki şimdi gelelim hedeflerin stratejik analizine. Bence en önemli kısım bu. İran neden buraları tercih etti? Öncelikle Dimona 1950'lerin sonundan beri İsrail'in nükleer programının kalbi olarak kabul ediliyor. Orada Şimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi var. İsrail'in nükleer silah kapasitesinin bu tesisteki çalışmalar üzerinden şekillendiği görüşü hakim. Sadece yaygın bir görüş diyoruz çünkü İsrail'in nükleer silah kapasitesi ilan edilmemiş bir kapasite. İşte İran'ın bu tesisin olduğu bölgeyi hedef alması İsrail'in nükleer politikasına yönelik doğrudan bir meydan okuma. Ama esas önemli olan ve değinmemiz gereken detay şu ki buraya yapılan bir saldırı İsrail halkının moralini yerle bir etme potansiyeline sahip. Çünkü Dimona İsrail'de en iyi korunan bölgelerden biri. Burada bir nükleer tesis olduğu için burası Erroviç, Patriot ve Davud'un sapanı sistemleriyle katmanlı bir yaklaşımla korunuyor. Hatta burası için İsrail kamuoyunda dünyanın en yoğun korunan hava sahası benzetmesi yapılıyordu. Ya da dünyanın en güçlü hava kalkanı deniyordu. Şimdi ne oldu? İran o kalkanı deldi ve İsrail'in hiçbir yerinin güvenli olmadığı algısını yerleştirdi. Bu saldırıdan sonra savaşın seyrinde ciddi bir değişme görebiliriz. Çünkü İsrail halkının savaşın bitmesi için kendi hükümetlerine yapacakları baskı artacaktır. Çünkü onların canları çok tatlı. Hedef alınan ikinci yer yani Arad kenti de boşuna seçilmedi. Burası Dimona'ya yaklaşık 25 kilometre mesafede ve Necef çölündeki askeri hareketliliğin lojistik kavşağı. O yüzden burası çok iyi korunuyordu. Buranın vurulması ve ciddi bir hasar alması da İsrail'in güney bölgelerindeki sivil morali yerle bir etme potansiyeline sahip. Bir de burası Nevatim hava üssüne de yakın. Orası için de bir mesaj teşkil ediyor bu saldırı. Tabi mesaj göndermek yerine doğrudan orayı etkili şekilde vurmak daha mantıklıyken neden böyle bir tercih yapılmadığını anlamak da çok mümkün değil. Bugüne kadar Nevatim üssüne 32 saldırıda isabet var. Bu doğru. Yani İran bu hava üssünü daha önce vurdu. Ama hiçbirinde bu askeri üsteki hava trafiği bile gecikmedi. Öyle saldırılardı. Fettah gibi etkili bir füzeyi ateşleyecekseniz neden doğrudan o noktayı vurmazsınız? Bu İran'ın tercihi mi yoksa söyledikleri gibi nokta atışı yapabilecek kapasiteye mi sahip değiller? Bunu elbette hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Yani kısacası İran bugüne kadar yaptığı en etkili iki saldırıyı yaptı. Yani gördük ki isteyince yapabiliyormuş. Sadece istemiyormuş. Neden istemiyormuş? Bunu daha sonra çok detaylı şekilde konuşacağız. Hatta bugüne kadar yayınladığım en uzun ve en detaylı video olacak inşallah. Allah'a emanet olun.